Arduino'muzun içine atmış olduğumuz yazılımımıza bakalım. Donanımı Paint üzerinden daha açık bir şekilde anlatalım. DHT 11 sensörünü kullandık. Onun kütüphanesini Arduino'muza indirmiştik. Onu kullandık. Termistör kütüphanesini sıcaklık için kullanıyoruz. DHT 111 değişkeni tanımladık. Sıcaklık sensörümüzün data bilgisini A0'dan alacağız. Burada bir integer tanımladık. Nem sensörümüzün data bilgisini ise 2 numaralı pinden alacağız. Serial Begin seri port ekranı kullanmak için DHT 111 komutu var. Oradan float chk tanımlamışız. DHT 11'den kütüphaneden bu chk'ye bilgi çekiyoruz. Seri port ekranına yazdırmak için yazdığımız şeyler. Hem seri port ekranına yazdırıyoruz tabii. Hem de Bluetooth Sheet vasıtasıyla cep telefonumuza yazdıracağız. DHT 11'i değeri programa chk vasıtasıyla getirildikten sonra bu komut sayesinde çekiyoruz. Aynı şekilde temp.getTemp'ten de temperature integer'ımıza değer atıyoruz ve daha sonra o temperature değerimizi de aynı şekilde yazdırıyoruz. Eğer diyoruz burada bir A değeri tanımlamıştık. Eğer A değerimiz büyükse sıcaklığımızdan sıcaklık artıyor, küçükse azalıyor. Eğer değilse ne artıyor ne de azalıyorsa sabit. A'yı da her seferinde temperature'a eşitliyoruz. Saniyede bir defada değer alıyoruz. Program döngüsünde A'yı her seferinde sıcaklığa eşitliyoruz. Ama sıcaklık değişmişse, artmışsa mesela burada A eski değerde kaldığı için burada A ile yeni sıcaklığımızı karşılaştırıyoruz ve sıcaklığın artıp artmadığı bilgisini de yine ekrana yazdırıyoruz. Sıcaklığı yazdırıyoruz. Nemi şu ifadeyle yazdırıyoruz. Biraz önce donanımı biz nasıl yaptık ona hemen bakalım. Arduino'muza sıcaklık sensörümüzü bağlayalım. Bilgi girişimiz nemde 2, şeyde ise A0'dı. Termistör temp 0 demek. Yani analog A0 ucundan sıcaklık bilgi girişiydi. 5 voltu alıyoruz. Ve termistörümüzün herhangi bir bacağından giriyoruz. Diğerinden de çıkıp dirence gidiyoruz. 10 kilo ohmluk. 10 kilo ohm dirençten de nereye gidiyoruz? Ground. Ground ne demek yani? Şuradaki ground bacaklarından birini kullanabiliriz demek. Bilgi bacağımız burası. Bunu alıyoruz. A0'a götürüyoruz. Bu nem sensörümüz de 3.3 voltta çalışır. Bilgi bacağı orta bacaktır. Biraz önce Arduino'da baktığımız üzere 2 numaralı bacak Arduino'muzun bilgi bacağı 2'ye götüreceğiz. 2 numaralı bacağı bağladık. Şurası 3.3 volt götürüyoruz 3.3 volta. Ground'ı şuradan alabiliriz. Bluetooth modüllerin bağlantısı birinci bacakta RXT yazar. RXT'yi her zaman şurada TX 1 numaralı pin TX. TXT'yi de RX'e götüreceğiz. Bluetooth modülü de 3.3 voltta çalıştığı için bunu da alacağız. Şu 3.3 volta kablosuna bağlayacağız. Şimdi bunu alacağız. Ground'a bağlayacağız. Arduino'muzu buradan besleyeceğiz. Cep telefonumuzu nasıl programlayacağız? Normal Google'ımızı açtık. App Inventor yazıyoruz. App Inventor'a girdik. Create Apps. Gmail hesabımızdan giriş yapıyoruz. Bluetooth'tan veri çekmeyi telefonumuza atmıştık. List Speaker 1, Label 1, Label 2, Bluetooth Client ve Clock 1. Sadece tutup bunun içine attık. Bluetooth Client şunu tutup sadece sürükleyip bu ekran üzerine bırakıyorsunuz. List Speaker burada mesela. Bunu tutup çekip buraya bırakıyorsunuz. 2 tane label atmışız. Label 1 dediğim şey yazıdır bunlar. Mesela 2 tane yazı varmış. Biri bu, biri de bu. Bluetooth Client, Bluetooth bağlantısı yapılmasını sağlar. Clock 1 dediğimiz şey ise eğer Arduino'dan cep telefonuna veri çekeceksek bunu zamanlamasını sağlar. Bu da yine ekranda görünmez. Şu ikisi ekranda görünmüyor zaten. List Speaker 1 dediğimiz şey bir butondur aslında. Üzerine yazı da yazarsınız. Sizi bir listeye götürür. Artık ne listesine gitmek istiyorsanız. Mesela Label 1'da durum yazıyor. Label 2'da ise hiçbir şey yazmıyor. Şu an boşluk. Mesela screen'i seçip değiştirebiliyoruz. İstersek kendi resmimizi arka plana koyabiliyoruz. Sonra bloğa geldik. List Speaker 1'e bastığında
ListSpeaker 1'in elemanlarını Bluetooth'un adres ve isimlerini getir. Yani diyor ki şuna basarsam beni bir ListSpeaker ekranına götür. Bir liste ekranına. Bu liste ekranında ne olsun? Bluetooth'un bağlı olduğu isimler ve adresler olsun. Bastıktan sonra eğer seçimini yaparsa seçimini yaptığı Bluetooth bağlantısını gerçekleştir. Eğer Bluetooth bağlandı ise bağlantıyı gerçekleştir. Eğer bağlandıysan Label 1'ı connected yani bağlantılı olarak değiştir. Bağlanmadıysa Label 1'ı boşluk olarak değiştir. Hiçbir şey orada yazılmasın. Eğer Bluetooth bağlandı ise Label 2 yani ikinci label text'i receive text number of byte text al ekrana yazdır. Yani Label 2'da neye dönüşüyor? Aldığımız veriler. İşte nem değeri, sıcaklık veya işte Arduino'da ne veri gönderiliyorsa Label 2'da o verilere dönüşüyormuş. Build diyoruz ve bir APK dosyası oluşturuyoruz. Save APK to my computer diyorum. Şu an derleme yapıyor ve APK dosyasını bilgisayarımızda oluşturuyor. Dosyayı oluşturdu ve bilgisayarımıza kaydediyor. Ben şöyle klasörde göster diyorum. Diğerleriyle karışmasın diye ne diyelim mesela? Benim adım diyeyim. Buradan kesiyorum. Masa üstüne yapıştırıyorum. Daha sonra bunu ister Bluetooth vasıtasıyla cep telefonuyla bilgisayarı Bluetooth'la bağlayarak isterse ara kablo vasıtasıyla cep telefonumun içine atacağım. Bilgisayarımızdan APK dosyasını cep telefonumuza attık bir ara kablo vasıtasıyla. Telefondan dosyalarıma geliyoruz. Kurulum dosyası dediğimiz zaman dahili depolama diye dosyamızı görüyoruz. Üstüne tıklıyoruz. İsmini benim adım koymuştuk. Benim adım APK dosyasına giriyoruz ve yükle diyoruz. Cep telefonumuz şu an yüklüyor. Ve yükleme tamamlanınca uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi sıcaklık ve nem sensörünü kutumuzun üstüne taktık. Oda şartları içerisinde enerjiyi veriyoruz. Evet, içeride yanıp sönen bir kırmızı ışık var. Bu Bluetooth modülünün ışığı. Cep telefonumuzdan bağlanıyoruz. Programımızı açtık. Bluetooth cihaz seçin diyor ama onun öncesinde modülümüze bağlanmalıyız. Şu an eşleşen olarak görünüyor ama biz bir bağlantıyı keselim. Sonra tekrar bağlanalım. Evet, bunun klasik pini 1, 2, 3, 4'tür. Pini istiyor. Evet, cihazımızla Bluetooth modülümüz eşleşti. Hemen tekrar uygulamaya dönüyoruz. Şimdi Bluetooth cihazını uygulamada açıyoruz. Hemen görünüyor zaten HC06. Onu tıkladığımız zaman evet bağlantı başarılı olduğunu ve sıcaklığın 24 derece olduğunu, nemin ise %64 olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi cihazımızı alıyoruz ve sıcaklık 24 dereceydi. Nem ise %64'tü. Balkona cihazımızı hemen yerleştirelim. Umarım komşular bomba sanmaz. Balkona cihazı yerleştirdik. Kapıyı da kapattık. Ve tekrar uygulamamızı açıyoruz. Tekrar bağlanıyoruz cihaza. Evet, şu an bağlantı başarılı. Nem %60, sıcaklık 17. Yani demek içeride %63 olan nem, dışarıda %61. İçeride 17 derece. Şu an 16 derece oldu. 16 dereceye düşüyor. Evet, uygulamamız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.